84 parçayla aslında sanatçının kariyerinde de yaptığı ikinci en büyük sergi. Serginin kalbinde yer alan Erozyon projesinden de bugün CI Bloom'a dijital olarak uyarladığımız 6 eseri görüyoruz yine aynı seriden. Edward Burtynsky sergisi, Kumru'nun da anlattığı gibi bizi gerçeklerle yüzleştiriyor. Noé Clase'de bundan sonra ne olacağın aslında tam bir cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Aslında her aşamasında bir sürdürülebilirlik ve doğaya saygı görüyorum bu otomobilde. O çok sevindirici bir şey. BMW bunu şöyle anlatıyor. Tüm yaşam döngüsünde aslında sürdürülebilirlik odağında olan bir araç gibi düşünebilirsiniz. Tüketici eğilimleri de değişiyor. Araştırmalarda bunu gösteriyor. Tüketici davranışı ve tercihleriyle birlikte bu arada koleksiyonerlerin de tercih ve davranışlarının değiştiğini görüyoruz. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Bugün CI Bloom 2026 kapsamında Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW iX3'ün önündeyiz ve tam da CI Bloom'un girişindeyiz. Oldukça etkileyici bir giriş çünkü hem otomobil çok yeni hem de arkasında Borusan Contemporary'de sergisi devam eden Edward Burtynsky'nin çok çarpıcı işleri var ve ikisinin de ortak teması aynı: değişen yeryüzü, antroposen etkisi ve biz doğaya ne yapıyoruz, nasıl etkiliyoruz, bize geri dönüşleri neler? Tüm bunları konuşacağız bugün ve çok değerli konuklarım var yanımda. Borusan Contemporary Direktörü Kumru Eren ve BMW Pazarlama Dijital Müşteri Deneyimi Müdürü Merve Erdinç Şener benimle birlikte. Konu hem sanat, hem endüstri, hem otomotiv, hem tasarım, pek çok şeyi konuşacağız. Bir taraftan da siz bu sohbeti dinlerken arka tarafta bir fuarın kurulumuna tanıklık edeceksiniz. CI Bloom 5 gün boyunca devam ediyor. 19 Nisan'a kadar devam edecek ama her sabah burada böyle bir koşuşturmaca, böyle bir telaş var. Henüz misafirlerimiz gelmeden bunu da buradan not düşeyim ve hemen hoş geldiniz demek istiyorum CI Bloom'a. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Öncelikle fuarın girişinde seyircilerin böyle bir sergiyle karşılaşması ve böyle bir mesajla karşılaşması çok önemli. Uzun zamandır, Eylül'den beri Borusan Contemporary'de Edward Burtynsky'nin sergisi aslında bizi çok büyük gerçeklerle yüzleştiriyor. Ve o gerçeklerle yüzleşmenin endüstrideki, otomotiv sektöründeki sonucuyla da biz bu fuarda herhalde en seyirciyle birebir iletişim kurduğu yer burası sanırım, değil mi Merve? Çok yeni bir otomobil. BMW iX3'ü yeni lanse ettik. Dolayısıyla showroomlarımızdan sonra ilk sergilediğimiz yer aslında CI Bloom Evet. oldu. Dolayısıyla bir hafta boyunca çok yoğun, kuvvetli bir iletişim, etkileşimle burada bütün BMW müşterilerimiz de bir araya geliyor olacak araç. Evet. O yüzden de çok kıymetli bu iş. Sanatla buluşma noktası, sanatseverlerle buluşma noktası oldu. Tabii ben hemen Kumru'ya dönmek istiyorum. Çünkü bence sezonun en iddialı sergilerinden biriydi Edward Burtynsky sergisi Borusan Contemporary'de ve senin direktörü olduğun Borusan Contemporary'de biz her yıl çok etkili sergiler izliyoruz Kumru ve her yıl genelde de iki sergi izliyoruz. Ama Edward Burtynsky'nin işleri o kadar vurucu ve siz ona özel siparişle, ki Borusan bunu çok yapıyor, dünyanın önemli sanatçılarıyla yan yana geliyor, onlara sipariş işler verdiriyor ve pek çok konuya da dikkat çekiyor. Burada da Edward Burtynsky sergisi 84 parçayla bizi antroposen etkisiyle yüzleştirdi. Hatta öyle bir yüzleştirme ki başta çok estetik, güzel bir şey gördüğümüz zannederken eserlere yaklaştıkça, fotoğraflara yaklaştıkça acı gerçeklerle karşılaştık. Seyirci bunu deneyimledi ama ben sana bu sürdürülebilirlik konusunda, antroposeni anlatma konusunda hem bu vurucu işlerin biraz serginin detayını anlatmanı isteyeceğim. Hem de seyircinin tepkisini, izleyicinin tepkisini merak ediyorum. Çünkü seninle konuştuğumuzda daha sergi yeni açılmıştı ama şimdi 3-4 ayda seyirci gezdi ve en az benim kadar etkilenmiştir diye düşünüyorum. Elbette seve seve. Borusan Contemporary'nin gerçekten sergileme mantığıyla da sıra dışı sergilerinden biri oldu Dönüşen Yeryüzü. Biz genelde söylediğin gibi hem koleksiyon hem de geçici sergilerle birlikte kültür sanat sezonunu hazırlanırız ve izleyicilerimizi de genelde bu iki aksta bir sanat deneyimi sunarız. Fakat uzun yıllardır işbirliği içerisinde olduğumuz ve dünyanın da önemli doğa ve endüstri fotoğrafçılarından biri olan Edward Burtynsky ile olan işbirliğimiz ve bunun sonucunda oluşan ve
odağında aslında Anadolu platosuna merkezlenen erozyon projesinde bulunduğu dönüşen yeryüzü sergisini daha büyük yapmak istedik. Evet. Daha yüksek sesle konuşsun istedik. Çünkü bu sergi dediğin gibi 84 parçayla aslında sanatçının kariyerinde de yaptığı ikinci en büyük sergi. Evet. Saatçı'dan sonra ikinci sırada geliyoruz sanatçının kariyerinde. Dolayısıyla çok büyük bir sergi. Perili Köşk'ün tüm katlarına yerleşti. Merkezinde kendi projemiz, komisyon projemiz erozyon olmakla beraber sanatçının 30 yılı aşkın kariyerinden de ve dünyanın farklı çarpıcı imajlarını, imgelerini bir araya getiren peyzaj fotoğraflarıyla da her katta farklı bir seriyi görmek mümkün oldu. Sen de birlikte gezmiş olduğumuz gibi. Ama tabii bence izleyiciyi en çok çarpan şey bu serginin söyleminin, yani iklim, sürdürülebilirlik, yeryüzünün dönüşümü, antropozen etkisini aslında çok teorik bir noktadan içinde yaşadığımız toprakları Anadolu platosunu merkezleyerek göstermesi oldu. Serginin kalbinde yer alan erozyon projesinden de bugün CI Bloom'a dijital olarak uyarladığımız 6 eseri görüyoruz yine aynı sergiden. Bunlar Anadolu platosundan çekilmiş imajlar ve erozyonu merkezine alıyor. Yani Anadolu'nun kadim topraklarında aslında tarımın ilk yapılmaya başlandığı tarihten itibaren insanın hem mücadele ettiği hem de aslında doğayla olan ilişkisine çarpıcı bir biçimde ele alan tuz göllerine dair, Anadolu'da yapılan teraslama çalışmalarına dair hem bir erozyonun gerçek halini hem de aslında insanın buna karşı verdiği mücadeleyi de gösteriyor. Dolayısıyla tarımın da ve yani medeniyetin de başladığı bu topraklarda iklim ve sürdürülebilirlik konusunu çarpıcı bir şekilde ele alan bu seri bence izleyiciye de antropozenin teorik bir noktadan ele alıp aslında bugün şimdi tam burada da yüzleştirmesi açısından çok kıymetli diye düşünüyorum. Antropozen biliyorsun son 20-25 yıldır aslında bir taraftan sanat, güncel sanat alanında da çok sıklıkla kullanılan bir tematik alan, tematik bir çerçeve. Biz bunu aslında dediğim gibi çok daha teorik bir yerden ele alırken aslında bugün şimdi denizlerin 1,5 derece ısındığından bahsediyoruz. Evet. İklim krizinin çok içerisinde olduğumuzdan bahsediyoruz. Sağlıktan, ekonomiye, tedarik zincirinden aslında pek çok disiplinin bu alandan etkilendiğini, bu krizden etkilendiğini görebiliyoruz. Güncel sanat zaten çağdaş dünyanın krizlerine önermeler sunan, bunları izleyiciyle yüzleştirmeye çalışan bir alan. Dolayısıyla Antropozen'in bugün bu yüksek sesle telaffuz eden bir sergiyi yapmak da bizim aynı zamanda Borusan grubunun iklim, insan, inovasyon tarafındaki hedefleriyle hizalaması açısından da bizim için de çok kıymetli bir motivasyon kaynağı oldu. Antropozen'in biraz teorik tarafına baktığımızda ise aslında ben oradan birazcık Borusan Otomotiv'le olan, BMW Türkiye ile olan ilişkimize de girmek istiyorum. Antropozen'in bugün teorisyenlerin kabul ettiği başlangıcı olarak gördüğümüz sanayi devrimiyle birlikte değişen dünya ve değişen üretim rejimiyle kullanılmaya başlanan fosil yakıtlar nedeniyle o günden bugüne 1,5 trilyon ton karbon salınımı gerçekleşmiş. Şimdi bu o kadar büyük bir rakam ki aslında sadece söyleyip telaffuz edip geçiyoruz. Oysa ekosistemi gerçekten kalıcı bir şekilde değiştirdiği için işte antropoz yeni bir yeryüzünün 4,5 milyar yıllık tarihinde yeni bir jeolojik dönem olarak kabul etmemize neden olan sonuçlarla yüzleştiriyoruz. Dolayısıyla aslında fosil yakıtın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu biz sanıyorum kendi üretimlerimizde, yani araçlarda ve tüm kullandığımız enstrümanlarda yaşarken yeni yüzleşiyoruz. Ve bugün BMW Türkiye'nin de Türkiye'de yeni lanse ettiği elektrikli araçları tam da aslında burada bizim sanatseverlere, izleyiciye ve farkındalık alanı açmaya çalıştığımız tüm söylemle de çok örtüşüyor. Ama elektrikli araçlar ve onun geleceği nasıl etkileyeceği konusu sanırım en doğru Merve katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Evet. Evet Merve, hazır Kumru da sana topu atmışken tabii sorulacak soru çok belli ama ben tekrar telaffuz etmiş olayım. Tabii Edward Burtynsky sergisi Kumru'nun da anlattığı gibi bizi gerçeklerle yüzleştiriyor. Aslında o etkimizin ne olduğunu rakam olmaktan çıkarıp dediği gibi Kumru'nun gözlerimizle görmemizi ve tüylerimizi diken diken edecek derecede etkili bir şekilde de anlamamızı sağlıyor. O noktada BMW iX3 ile Neue Klasse vizyonunun Burtynsky'nin sanatıyla nerede buluştuğunu sen nasıl tarif edersin? Şöyle, Edward Burtynsky'nin işleri temelde çok net bir şekilde bize aslında
doğa üzerindeki insanın bıraktığı etkiyi anlatıyor. Fakat bunu yaparken de tüm gerçekliğiyle, tüm ölçeğiyle dediğin gibi çok daha detay incelediğin zaman aslında o hissiyatı da çok net alıyorsun. Nasıl bu noktaya gelmişiz diye bazen kendine de sorabiliyorsun. Dolayısıyla burada çok ciddi bir şekilde sistem olarak ve bu sistemin içerisindeki insanın aslında etkisini ve bu etkinin de uzun vadede nasıl toparlayabilecek olan kişilerde insanlar olduğu için nasıl dönüşüm yapabileceğinden bahsediyor. Şimdi aslında bu gerçekte BMW iX ve Neue Klasse vizyonda tam da burada devreye giriyor. BMW tarafında yaratılan bu farkındalığın aslında bir karşılığı var. Yani Edward Bernstein aslında ne oldu sorusunu soruyor ve ne oldu sorusunun cevabını da aslında onun sanatında görüyoruz. Ama Neue Klasse'de bundan sonra ne olacağını aslında tam bir cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Araca dair benim bütün özelliklerini okurken en dikkatimi çeken nokta şu oldu. Biliyorsunuz hepimiz çok uzun zamandır gerçekten denizlerdeki özellikle ekosistemdeki kirlilikten dolayı işte bir sürü belgesel izledik. Bu belgeseller çoğu zaman bizi çok derinden etkiledi. Şu anda yeni BMW iX3'te aracın ön bölgesi ve ön alt kaplamalarında %30 oranında denizlere atılmış halatlar, eski balıkçıların kullandığı denizdeki aslında fileler kullanılıyor. Dolayısıyla geri dönüştürülmüş deniz plastikleri kullanılıyor. Özellikle okyanustan toplatılan bu atıkları da bu araçta geri dönüştürülmüş halde görüyor olmak çok kıymetli. Ve burada sergilediğimiz aracın da rengi Ocean Wave, deniz dalgası. Dolayısıyla bu da çok güzel bir aslında bütünleyici hikaye oldu. Bizim burada aslında yaratmak istediğimiz farkındalık açısından, sanatseverlere vermek istediğimiz mesaj açısından. Evet. Çok örtüşüyor gerçekten. Borsan Contemporary'deki Edward Burtonski sergisiyle BMW'nin bu yeni nesil otomobilin Neue Klasse serisinin teması örtüşüyor ve biz de şunu görüyoruz. Evet, sanatçı gerçekleri bize gösteriyor, geleceği anlatıyor, gelecekten haber veriyor. Ama bir taraftan da endüstriyi nasıl etkiliyor? Nasıl bir işbirliği yapılıyor? Daha da önemlisi. Bu çok güzel. Bunu görmek hem tüketici açısından ve sanatsever açısından elbette bir sanat fuarında olduğumuz için çok önemli. Tabii şimdi 84 parça eser diyoruz ve tüm anlattıkların Kumru Sergin'in anlattıkları kıymetli. Hatta Türkiye'de yapılan çekimlerden bahsettin. Özellikle Burdur bölgesinden bahsettin. Ama daha da geniş kapsamlı bir sergi ve geniş kapsamlı Türkiye'deki erozyona da dikkat çeken bir seçki var Türkiye'den de. Bunun için ben çok uzun yıllardır süren çalışmalar olduğunu biliyorum. Yani Edward Burtonski ile ilişkiniz dün ya da geçen sene değil, aslında salgın öncesi başladı. Tüm hazırlıklar yapıldı ve onun sonucunda da o işte uçaklar, helikopterler, dronlar falan derken, çünkü havadan fotoğrafladı bunların hepsini. Ve günün sonunda da 2025 Eylül'de biz nihayet Dönüşen Yeryüzü sergisiyle buluştuk. Biraz arka planından bahsetmek ister misin Kumru? Çünkü bu özellikle erozyon bölümünün fotoğraflarını Türkiye'den de çekildiği için bizim daha kolay bağ kurmamızı, memleketimiz olduğu için daha kolay da sahiplenmemizi sağlıyor. Ayrıca şunun da belki altını çizmem lazım. Borusan'ın memleketimizin değerlerini fotoğraflama konusunda da uzun yıllardır süren kapsamlı çalışmaları da var. Doğru Aysun. Çok teşekkür ediyorum. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu olarak en azından bugün bu değerleri sanatseverlerle, dünyadaki sanatseverlerle buluşturmaktan bir kere gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bugün de bir şekilde fuara da taşımayı başardık. Daha etkileşime alabileceğimiz bir yere. Ben biraz mutfağını anlatayım çalışmanın aslında. Bizim fotoğraf sanatçılarına sipariş projeler vermemiz yeni bir çalışma yöntemimiz değil. Biz sanatçılar üretmeyi seviyoruz ve sanatçılarla Türkiye üzerine üretmeyi de çok seviyoruz. 2014 yılından bu yana Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu her yıl uluslararası bir fotoğraf sanatçısına Türkiye'nin tarihi, kültürel ya da doğal bir varlığı üzerine bir proje yapmak üzerine Türkiye'ye davet ediyor. Genelde tabii ki burada seçilen temalar, alanlar sanatçının kendi pratiğinin bir devamı şeklinde gelişiyor. Örneğin mimari çalışan, mimari fotoğrafçılık, bir anıtsal fotoğraf çalışan Ola Kola Himanen veya Aksel Hütten'in
birinin Mimar Sinan eserlerini fotoğraflaması, diğerinin de antik kentleri fotoğraflaması gibi adeta. Biz bu komisyon projeleri her yıl sürekli olarak devam ediyoruz. Burada kültürün sürdürülebilirliği de aslında Evet. bizim için çok kıymetli. Çünkü biz her ne kadar burada üretilen eserlerin bir kısmını kendimiz tabii ki prodüksiyonunu hem desteklediğimiz için hem maddi manevi Evet, desteklediğimiz için, birlikte ürettiğimiz için, kendi koleksiyonumuza aldığımız gibi aslında geri kalan büyük bir kısmı da dünyanın farklı fuarlarında, müzelerinde ve sanatçının çalıştığı galerilerde sergilenme fırsatı buluyor. Koleksiyonerlerin de koleksiyonuna girmiş oluyor. Aslında bu çift taraflı çalışan bir toplumsal fayda. Aslında toplumsal faydayı da neredeyse aşıp evrensel bir fayda Doğru. haline gelebiliyor diyebilirim. Aynı şekilde Edward Burtynsky örneğine dönersek, bu Edward Burtynsky'nin 2019 ile 2022 yılı arasında ürettiği bu seri, erozyon serisinden 36 parça sanat eseri üretildi. Ve bunun sadece 12 adeti Borusan Çağdaş Sanat koleksiyonunda. Geri kalan dediğim gibi sanat stüdyosu tarafından çeşitli bienallerde ya da dünyanın diğer önemli sergileme alanları ya da koleksiyonerlerinin şu anda koleksiyonlarında. Üretim kısmına geçersek biraz daha hikayesini, aslında Edward Burtynsky bizim kendi biliyorsun bizim koleksiyonumuzun neredeyse 1/3'ünden biraz daha fazlası fotoğraf üzerine ve peyzaj ve mimari ağırlıklı fotoğraf üzerine. Dolayısıyla bizim Burtynsky ile olan ilişkimiz aslında komisyon öncesinde başlıyor. Çünkü kendi koleksiyonumuzda temsil ettiğimiz uluslararası önemli bir isimdi. Evet. Sonrasında 2019 yılında hemen pandeminin öncesinde Türkiye özelinde bir proje üretmek üzere Türkiye'ye davet ediliyor. O dönemde kuraklık ve su yolları üzerine aslında bir projesi var. Biraz da buradan hareketle İç Anadolu ve yani Anadolu'nun kadim topraklarına ne yapabilirim diye bakıyor. Ve o coğrafyayı incelediğinde de yine bir taraftan suya bağlanan ve oradaki su yatakları, tuz gölleri, tuz havzaları ve buradaki hem toprak hem de rüzgar erozyonuyla oluşan yeryüzünün hem doğa tarafından dönüşmesi hem de insanların aslında burada tarımla başlayan en basit insan faaliyetinde bile aslında doğayla nasıl mücadele ettikleri ya da buna karşı nasıl bir önlem aldıkları ilgisini çekiyor. Evet. Tabii önce bu bir masaüstü çalışmasıyla başlıyor, takdir edersin ki. Uydu haritaları ve işte uzun araştırmalar. Sonrasında pandeminin başlamasıyla birlikte tabii bu projenin çekim etabı erteleniyor. Ve 2022 yılına geldiğimizde Tema Vakfı'nın da işbirliğiyle ve Tema Vakfı'nın da iki değerli uzmanının da eşliği ve süpervize etmesiyle projeyi İç Anadolu ve Akdeniz bölgesini kapsayan 3000 kilometrelik bir rotada bir saha çalışması gerçekleşiyor. Aslında çekim ve burada gördüğümüz eserler ve dönüşen yeryüzündeki erozyon projesinin kaynağı bu 3000 kilometrelik keşif yolculuğu bir taraftan da. Ve tabii bu keşif sadece karadan değil, 125 ile 500 metre irtifadan özel bir helikopter ve dronlar aracılığıyla yapılmış bir büyük keşif diyelim. Zaten sanatçının diğer serilerine baktığımızda aslında hepsinin dünyanın başka bir coğrafyasına ait, insanın başka bir hikayesine ait bir keşif olduğunu görüyoruz. Bence etkileyici ve vurucu noktası da o diye düşünüyorum. Evet. Biz de bu keşifleri Borusan Contemporary sayesinde İstanbul'da Perili Köşk'te, Borusan Contemporary'de biz de keşfediyoruz. O keşiflere tanıklık ediyoruz. Bence bu çok kıymetli. Yani dünyanın fotoğrafı ayağımıza geldi. O yüzden şanslı hissediyorum doğrusu kendimizi. Tabii Merve, burada senin de dediğin gibi biz artık bu küresel ısınmayı, doğayla bağımızın koptuğunu, nereye geldiğimizi artık sadece hani sayılar üzerinde görmüyoruz. Aynı zamanda hissediyoruz da. Hatta iliklerimize kadar hissediyoruz, yaşıyoruz. Ve sadece yine senin de dediğin gibi hani o belgesellerde görmekle kalmıyor, izlemekle kalmıyor. Yavaş yavaş hayatımızın nasıl değiştiğini de fark etmeye başlıyoruz. Sanat da bunun için aslında çok etkili ve önemli bir yol. Sürdürülebilirliği çok konuşuyoruz, kendi hayatımızda konuşuyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda hassas olan firmalarla ilişki kurmaya, bağ kurmaya, onlarla bir alışveriş içerisinde bulunmaya çalışıyoruz. Bunlar tüketici davranışlarını ve insan davranışlarını değiştiren sebepler tabii ki. Burada da
BMW olarak sürdürülebilirliği bir iletişim başlığı olmaktan çıkardığınızı görüyorum. Özellikle de şu anda yanımızda gördüğümüz iX3'le, yani biraz önce de söyledin, özellikle hani bazı bölgelerinde %30'a kadar geri dönüştürülmüş malzeme kullanıldığından bahsettin. Deniz Üstelik denizden çıkmış plastiklerle olduğundan bahsettin. Hem bu yaklaşımı tekrar hani altını çizmek için soruyorum. Bu sürdürülebilirliği endüstriyle birleştirme, sürdürülebilirliği endüstride daha fazla gösterme ve kendi markanızda da hayata geçirme konusunda kırılma noktası neydi? Yani elbette hani bir şey olmuştur ve hani böyle oradan sonra ya evet bunu kesinlikle biz daha da arttırmalıyız ya da daha çok göstermeliyiz ya daha çok içselleştirmeliyiz dediğiniz noktalar vardır. Bu noktada çok odaklıyız. BMW Grup artık sürdürülebilirliği sadece bir iletişim konusu olarak ele almıyor. Doğrudan iş yapma ve aslında karar alma düşünce biçimi olarak ele alıyor. Kırılma noktası da şu oldu senin bahsettiğin. Artık sürdürülebilirlik bir gündem olmaktan, bir konu olmaktan çıkıp şirket stratejisinin merkezine oturdu. BMW Grup Paris İklim Anlaşması ile uyumlu şekilde 2050'ye net zero hedefini koydu. Ve bununla beraber de 2019'da aslında tüm dünya çapındaki tesislerinde üretimi tamamen karbon nötr hale getirmek için rethink, reduce, reuse ve recycle dediği yeniden düşün, azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür yaklaşımıyla aslında yeni bir döneme adım attığından bahsetmişti. Ve aslında konu ne anlatıyoruz değil, nasıl üretiyoruz ve gerçekten nasıl karar alıyoruz'a doğru evrildi. Bu yaklaşımı da ürün tarafında en net yeni BMW iX3'te görüyoruz, Neue Klasse'de görüyoruz. Aslında bu araçtaki en temel mantık Design for Circularity. Yani diyor ki araç daha tasarım aşamasındayken geri dönüştürülebilir malzemeler, düşük karbonlu üretim ve yaşam döngüsü düşünülerek tasarlanıyor. Yani bir sonraki adımında aslında daha düşük karbonlu batarya üretimini nasıl yapabilirim? Genel olarak içten yanmalı bir araca kıyasla nasıl daha düşük bir emisyonla bu aracı üretebilirim? Ve bununla beraber bir sonraki döngüsünde bu aracın aslında söküm işlemlerini nasıl daha rahat yapabilirim ki geri dönüşüme uygun hale gelebilsin? Dolayısıyla Design for Circularity bunu anlatıyor. Ve bunun da aslında kullanıcıya yansıması çok sade ama etkili oluyor. Daha sessiz, daha akıcı bir sürüş ve en önemlisi de gerçekten daha az etki bırakıyorum hissi. Aslında konuşmamızın başında da bahsettiğimiz gibi Elbert Burtynsky'nin doğa üzerinde izi görünür kılarken, hepimizin bunu anlamasına, farkındalık yaratmasına sağlarken BMW tarafında da bu iz artık görünmüyor. Tamamen tasarım ve mühendislik yoluyla gerçekten hayata geçiyor diyebilirim. Bir iki tane de hani rakam vermek gerekirse tedarik zinciri dekarbonizasyonunda iX3'ün tedarik zinciri kaynaklı emisyonu %35 oranında düşürülmüş ve hızlı karbon eşitlemesi, yani araç yenilebilir enerjiyle şarj edildiğinde sadece 17.500 kilometre, yaklaşık bir yılın sonunda içten yanmalı bir modelden daha çevreci hale gelebiliyor. Dolayısıyla BMW'nin bahsettiği bu Design for Circularity ve aslında Net Zero hedeflerine de çok daha uyumlanmış bir model olarak karşımıza çıkıyor Neue Klasse. Aslında şunu görüyorum senden bunu dinleyince. BMW iX3 sadece elektrikli bir otomobil değil. Yani sürdürülebilirlik ya da doğaya saygı konusunda sadece elektrikli bir otomobil olmaktan ibaret değil. Tüm aslında üretim proseslerinden daha sonra söküm proseslerine kadar ömrü bittiğinde geri dönüşümü de düşünülmüş. Yani zaten hani karbonudur, o sudur, bu sudur, onlar zaten düşünülmüştür elektrikli otomobillerde ama çok ayrıntı var. Aslında her aşamasında bir sürdürülebilirlik ve doğaya saygı görüyorum bu otomobilde. O çok sevindirici bir şey. BMW bunu şöyle anlatıyor. Tüm yaşam döngüsünde aslında sürdürülebilirlik odağında olan bir araç gibi düşünebilirsiniz. Evet. Dolayısıyla ve yeni dönem, yeni bir dönemin başlangıcı bizim için Neue Klasse. Ve bundan sonraki yeni dönemde bu odakta Design for Circularity mantığıyla planlanıyor olacak BMW'nin aktardıklarıyla. Evet. Tabii bu sürdürülebilirlik otomobilin her alanında dedik. Bir taraftan Borusan Contemporary'de hem sürdürülebilirliği hem toplumsal faydayı aslında toplumsaldan evrensele de yayan bir bakış açısı da, bir vizyon da görüyoruz. Her türlü aslında sürdürülebilirliği yurttan dünyaya, dünyadan yurda, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı, sudan toprağa çok geniş bir alanda düşünüyorsunuz ve görüyorsunuz. Bunu görüyorum gerçekten. Bir de tabii ki insan
insana daha çok ulaşması için, 7'den 70'e de ulaşması için yapılan çeşitli atölye çalışmaları var, Yuvam Dünya işbirlikleri var, söyleşi programları birlikte yürütülüyor. Biraz bunların da altını çizelim mi Kumru, ne dersin? Tabii biz her sergimizle birlikte aslında o sergiye eşlik eden ve o serginin daha fazla paydaşımız tarafından ele alınmasını, anlaşılmasını ve içselleştirilmesini sağlamak üzere çeşitli atölye ve eğitim programları düzenliyoruz aslında. Bu her zaman yaptığımız bir şey. Bunların içinde çocuk atölyeleri zaten sürekli yaptığımız bir şey gerçekten. En sık, en fazla frekansla düzenlediğimiz çocuklar da çok mutlu oluyor oralarda. Çocuklar çok mutlu oluyor ama hem çocuklar hem yetişkinler hem farklı yaş ve paydaş gruplarına değebilmek çok önemli. Bunun içinde STK'lar var, bunun içinde iş dünyasına dair gruplar var, eğitim grupları var, öğrenciler var gibi. Biz bugün özellikle müzenin ziyaretçi profiline baktığımızda bunun %60'ının öğrenci ve öğretmenler gibi daha eğitim odaklı gruplar olduğunu görmekten de çok mutluluk duyuyoruz. Çok güzel, evet. Hal böyle olunca her sergimiz içinde işbirlikleri ve o söylemi daha fazla, daha yüksek sesle konuşabileceğimiz bir partner tabii ki bizim için de çok kıymetliydi. Borusan grubunun da destek verdiği Yuvam Dünya Derneği'de kurulduğu bu günden bugüne aslında alanının en kıymetli sivil seslerinden bir tanesi. Yuvam Dünya'da gerçekleştirdiğimiz bu sergi özelindeki işbirliklerimizle birlikte hem STK'lar hem iş dünyasından farklı paydaşlar hem yetişkin atölyeleri gibi çok farklı eğitim programları ve farkındalık ve öğrenme alanları açmayı da hedeflemiştik. Bu da bizim için çok kıymetli oldu. Evet, ben de ilgiyle takip ediyorum Borusan'ın söyleşi programlarını, atölyelerini ve orada çok da güzel insanlarla tanışıyorum doğrusu, sanatçılarla ve pek çok benim gibi düşünen, kendime yakın hissettiğim seyircilerle. O yüzden çok özel bir yer Borusan Contemporary. Zaten mimari açıdan öyle. Bir ofisi gezmek, ofiste bir sergi gezmek ayrıca bir deneyim. Onun da tekrar altını çizmiş olayım. Ama Merve, şunu merak ediyorum. Şimdi Kumru ile sergiyi daha önce gezdik. Ben birkaç kere gezme fırsatı buldum. Dediğim gibi çok şanslıyım. Edward Burtynsky ile de tanıştım. Ama yine çok şanslıyım ki bu iX3'ü, BMW iX3'ün ses tasarımcısı Renzo Vitale ile de tanıştım. Teşekkür ederim. Sayende tanıştırdın bizi. Çok da keyifli bir röportaj yaptık. Onu da ayrıca hani izleyenler Aysunöz'de başka şeylerin arşivinde bulacaklardır. Ama sen bir otomobilin marka müdürü olarak bu sergiyi de gezdiğinde, çünkü aynı dili konuştuğunuzu, yani Borusan Contemporary'deki Edward Burtynsky sergisiyle aynı dili konuşuyoruz dakikalardır ama seni Merve olarak, aynı zamanda da bir profesyonel olarak, üstelik bu kadar güzel bir otomobili temsil eden de bir profesyonel olarak Edward Burtynsky sergisinde en çok etkileyen ne oldu? Çünkü mesela ben şeyden çok etkilenmiştim. Türkiye'de, Kayseri'de, Kırşehir'de, Burdur'da çekilen havadan fotoğraflar var ve o erozyon fotoğrafları, hani başta da söylediğim gibi benim tüylerimi diken diken etti gerçekten. Sen en çok neden etkilendin? Kayseri ve Kırşehir'deki erozyon fotoğrafları gerçekten çok etkileyiciydi. Onları gördükten sonra çok bildiğiniz bir coğrafyanın ne hale geldiğini, aslında iş biraz daha kişiselleşmeye başlıyor. Evet. Yani oradaki dokunun ne kadar farklılaştığı, ne kadar sert ve aslında ne kadar bir yandan da çok estetik gözüktüğü ama aslında bu estetiğin insanlara ne kadar çok zarar verebileceğini düşünüyor olmak çok bence etkileyiciydi. Fakat benim en çok etkilendiğim nokta düşünce açısından şu oldu. Edward Burtynsky'nin bütün fotoğraflarına bakıyorsunuz. Fotoğraflarda aslında insanın etkisiyle yaratılmış bir yıkım var. Çoğu fotoğrafta insan yok. Bir anda düşünmeye başlıyorsunuz. Bunu kim bu hale getirdi? Evet. Ve kim bu hale getirdiğiniz noktada da aslında onun suçlayıcı veya sorumluluk veren bir noktada değil ama bunun insan olduğunu hatırlıyorsunuz. İşte o noktada da İnsanın acaba bunu telafi etmesi için neler yapabilir diye düşünmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla Edward Burtynsky bunu suçlayarak değil, aslında daha ölçeği görünür kılarak bunu daha farkındalık açısından kuvvetlendiriyor. Ve bu yaklaşımda izleyicide çok daha derin bir etki yaratıyor. Tam bu hissin ardından yeni BMW iX3 ile karşılaşmak aslında çok anlamlı. Çünkü bu ağırlığın üzerine sadece bir fikir değil, ölçülebilir ve somut bir karşılık olarak aslında konumlandırılıyor. Dolayısıyla sanat bir farkındalık açıyor ama BMW iX3 ise bu farkındalığın aksiyona dönüşmüş bir hali olarak karşımıza çıkıyor. Ve
inşallah endüstride ve pek çok alanda bu sanatın yarattığı farkındalığın aksiyona dönüşmüş halini daha çok görürüz. Yani BMW Neue Klasse ile bir örnek olur. Sadece otomobil sektöründe değil, hani pek çok sektörde çünkü buna ihtiyaç var ve bence artık tüketici eğilimleri de değişiyor. Araştırmalarda bunu gösteriyor. Doğaya saygı duyan markalarla daha çabuk bağ kuruyor ve onları daha çok seviyor diye de özetlemek mümkün diye düşünüyorum. Aslında Aysun tüketici davranışı ve tercihleriyle birlikte bu arada koleksiyonerlerin de tercih ve davranışlarının değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında böyle bir dizaynla ve böyle bir söylemle tasarlanmış bir araçla birlikte bizim burada bir sanat eseri sergiliyor olmamız, Evet. dijital uyarlanmış halde bile olsa bence çok kıymetli. Çünkü şöyle ele alırsan konuyu, aslında bir tercihler, tüketici ve koleksiyoner ve sanat izleyicisinin tercihlerine baktığımızda ise Boomers kuşağının güzel sanatlar ve antika tercihlerinin bugün Millennial ve Z kuşağında katılım ve satın alma tercihinin de daha çok dizayn, lüks tüketim ve daha yaşamın içine erişen, ulaşan bir sanat anlayışına, sanat tarzına dönüştüğünü görüyoruz. Ve bu dönüşümde dijital sanatın büyük bir katkısı olduğu gibi aynı zamanda bu gibi işbirliklerinin aslında yaşama daha çok dokunan, insanların her gün eriştiği objelerde de sanat dokunuşun aslında sanatseverin de katılım ve tüketim tercihinde öne çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin genç bir fuarında, CI Bloom'da gençlerle buluştuğumuz ve daha genç sanatseverlerle buluşturan bir fuarda aslında böyle bir yeni söylem içerisinde olmak da bizi de çok mutlu etti. Daha Kumru'nun söylediğinin üzerine hiçbir şey söyleyemem. Çünkü o kadar güzel özetledin ki Kumru. Hani niye buradayız ve hem Burtonski hem BMW iX3 niye fuarın hemen bu ana girişinde yer alıyor? Nasıl da hepimizle birlikte aynı noktada ve ortak paydada buluşuyor. Bu sanat fuarı için ancak bu kadar güzel özetlenebilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Hem bu iX3 ile ilgili bu ayrıntılı bilgileri bize verdiğin için, çünkü sadece elektrikli otomobil olmaktan ibaret değil. Hani tüm proseslerde doğaya saygıyı gördüğümüz için, sürdürülebilirliği gördüğümüz için ben de çok şey öğrendim doğrusu. Çok da mutluyum. Çok teşekkürler. Kumru, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım burada bu 6 eserin dijital versiyonunu gören tüm sanatseverler gerisini, gerçekten orijinallerini görmek Evet. için de Borusan Contemporary'e gelmeyi arzu ederler. Evet, ben arzu edeceklerini düşünüyorum. Bu arada burada Edward Burtonski'nin bu eserleri ayrı bir güzel durmuş Evet, çünkü doğrusu. çok daha büyük ölçekte görebiliyoruz. Sergi çok etkileyici ama burada da ayrı güzel durmuş ve aynı dili konuştukları için otomobille de çok daha etkileyici duruyor doğrusu. Sanatın tam göbeğinde, sanatın tam ortasında ve sanata böyle destek vermesi de BMW'nin ayrıca kıymetli. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet, bizden bugünlük bu kadar. Çok da güzel bir konu konuştuk. Sürdürülebilirlik, doğaya saygı, endüstri, sanat fuarı derken CI Bloom'un 2026 edisyonundan bizden şimdilik bu kadar, ama fuar 19 Nisan'a kadar burada Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde olacak. Edward Burtonski sergisi de baştan beri söylediğim gibi Borusan Contemporary'de. Mutlaka o sergiyi de gezin. Lütfü Kırdar'daki CI Bloom'un 2026 edisyonunda mutlaka gezin.